Cinsel yakınlık güven hissettirir mi? Bu soru ilişkilerin karmaşık dokusunda sıkça karşımıza çıkar. Birçok kişi fiziksel yakınlığın duygusal bağları güçlendirdiğini ve güveni artırdığını düşünür. Peki, bilim ve psikoloji bu konuda ne söylüyor? Gerçekten de tenin teması kalpler arasında sarsılmaz bir köprü kurabilir mi? Bugün bu konuyu tüm yönleriyle ele alacağız ve cinsel yakınlığın güven üzerindeki etkilerini derinlemesine inceleyeceğiz. Her şeyden önce cinsel yakınlık sırasında vücudumuzda neler olduğuna bir bakalım. Özellikle orgazm sırasında beynimiz oksitosin adında güçlü bir hormon salgılar. Oksitosine aşk hormonu ya da bağlanma hormonu denmesinin bir sebebi var. Bu hormon sosyal bağları, empatiyi ve güven duygusunu güçlendirmede kilit bir rol oynar. Annelerin bebekleriyle bağ kurmasını sağlayan da, arkadaşlar arasındaki samimiyeti pekiştiren de büyük ölçüde oksitosindir. Partnerimizle cinsel bir birliktelik yaşadığımızda salgılanan bu hormon, bize partnerimize karşı daha yakın, daha bağlı ve daha güvende hissettirebilir. Bu biyolojik tepki, cinsel yakınlığın neden bu kadar güçlü bir birleştirici olabildiğinin temelini oluşturur. Sanki vücudumuz bize, bu insanla güvendesin, ona bağlanabilirsin mesajı verir. Ancak madalyonun bir de diğer yüzü var. Oksitosin sihirli bir değnek değildir. Tek başına kalıcı ve sarsılmaz bir güven inşa etmeye yetmez. Güven sadece kimyasal bir reaksiyondan ibaret değildir. Zamanla, tutarlılıkla ve karşılıklı çabayla inşa edilen çok katmanlı bir yapıdır. Eğer bir ilişkide saygı, dürüstlük, açık iletişim ve empati gibi temel direkler eksikse, cinsel yakınlığın getirdiği geçici güven hissi bir kumdan kale gibi ilk dalgada yıkılabilir. Düşünün, partneriniz size sürekli yalan söylüyor, sözlerini tutmuyor veya duygusal ihtiyaçlarınızı görmezden geliyorsa, cinsel yakınlık anında hissettiğiniz o bağ, gerçek hayata döndüğünüzde ne kadar kalıcı olabilir? Bu durumda cinsellik, sorunların üzerine örten geçici bir yara bandı işlevi görebilir, ancak alttaki yarayı iyileştirmez. Hatta bazen durumu daha da karmaşık hale getirebilir. Çünkü cinsel yakınlıkla gelen o sahte güven hissi, toksik veya sağlıksız bir ilişkide kalmamıza neden olabilir. Kişi, ama aramızda inanılmaz bir çekim var, bu gerçek olmalı diyerek ilişkinin diğer sağlıksız yönlerini göz ardı edebilir. Bu durum, travma bağı olarak da bilinen kafa karıştırıcı ve yıpratıcı bir döngüye yol açabilir. Gerçek ve sağlıklı güven, cinsel yakınlığın ötesinde inşa edilir. Partnerinizin zor bir gününüzde sizi dinlemesi, hedeflerinizi desteklemesi, sırlarınızı saklaması ve en savunmasız anlarınızda bile yanınızda olmasıyla pekişir. Kısacası, güven yatak odasının dışında, hayatın her alanında sergilenen tutarlı davranışlarla kazanılır. Cinsellik ise bu zaten var olan sağlam güven temelinin üzerine kurulduğunda, ilişkiyi daha da derinleştiren, renklendiren ve zenginleştiren muhteşem bir deneyime dönüşür. O zaman salgılanan oksitosin, mevcut güveni daha da pekiştirir ve partnerler arasındaki bağı daha da güçlendirir. Yani cinsel yakınlık tek başına güven oluşturmaz, ancak mevcut güveni güçlendirebilir ve pekiştirebilir. Eğer bir ilişkide güven eksikliği yaşıyorsanız, çözümü sadece cinsel yakınlığı artırmakta aramak yerine, ilişkinin temel dinamiklerine odaklanmak çok daha önemlidir. Açık ve dürüst bir iletişim kurarak sorunların kökenine inmek, belki bir çift terapistinden destek almak, güveni yeniden inşa etmek için atılacak en doğru adımlardır. Unutmayın, güven bir çiçeğe benzer. Onu sadece tek bir besinle değil, su, güneş ışığı, doğru toprak ve ilgi gibi birçok farklı elementle beslemek gerekir. Cinsel yakınlık bu elementlerden sadece biridir ama asla tek başına yeterli değildir. Peki, güveni zayıf bir ilişkide cinsel yakınlık ne gibi riskler taşır? Öncelikle bir tarafın cinselliği manipülasyon aracı olarak kullanma riski vardır. Örneğin partnerini kontrol etmek, bir hatasını affettirmek veya bir isteğini yaptırmak için cinselliği kullanabilir. Bu durum, yakınlığı bir sevgi ve bağ ifadesi olmaktan çıkarıp bir pazarlık unsuruna dönüştürür ki bu, ilişkinin sağlığı için son derece zehirlidir. İkinci olarak, beklentilerin uyuşmaması büyük bir hayal kırıklığı yaratabilir. Bir taraf için cinsel birliktelik derin bir duygusal bağ ve bağlılık anlamına gelirken, diğer taraf için sadece fiziksel bir eylem olabilir. Bu beklenti farklılığı taraflardan birinin kendini kullanılmış, değersiz ve incinmiş hissetmesine yol açabilir. Bu nedenle cinselliğin ilişki içindeki anlamı ve beklentiler hakkında açıkça konuşmak, olası yanlış anlaşılmaları ve kalp kırıklıklarını önlemek için hayati önem taşır. Sonuç olarak, cinsel yakınlık ve güven arasındaki ilişki tek yönlü bir denklem değildir. Cinsel yakınlık, güveni hissetmemize yardımcı olan güçlü bir biyokimyasal süreç başlatır.
Ancak bu hissin kalıcı ve gerçek bir güvene dönüşmesi için ilişkinin diğer tüm alanlarında dürüstlük, saygı, empati ve tutarlılıkla desteklenmesi gerekir. Cinsellik zaten sağlam olan bir evin temelini daha da güçlendiren bir harç gibidir. Ama ortada bir temel yoksa harcın tek başına bir yapı oluşturması imkansızdır. İlişkilerinizde güveni ve yakınlığı bir bütün olarak ele alın. Birbirinizin sadece bedenine değil, ruhuna da dokunmayı hedefleyin. Gerçek bağ yatak odasının kapıları kapandığında bitmez, aksine hayatın her anında kendini gösterir. Unutmayın, en tatmin edici ve en güvenli ilişkiler hem fiziksel hem de duygusal çıplaklığın korkusuzca paylaşılabildiği ilişkilerdir. Bu konu hakkında sizin düşünceleriniz neler? Cinsel yakınlığın güveni inşa etmedeki rolü hakkında kendi deneyimlerinizi veya görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Unutmayın, her ilişki biriciktir ve sizin deneyimleriniz başkalarına da ışık tutabilir. Bu tür içerikleri daha fazla görmek isterseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.